Merhaba, Kitap Kısa Yoluna hoş geldiniz. Bugün Yuval Noah Harari'nin Nexus adlı kitabını ele alıyoruz. Bu anlatım klasik bir özetten özellikle uzak duracak, bölüm bölüm ilerleyen bir içerikten ziyade Harari'nin kurduğu düşünce mimarisini, kullandığı kavramsal omurgayı ve okuyucunun zihninde yaratmak istediği sarsıntıyı bütünlüklü bir şekilde ele alacağız. Nexus, bilgi aktarmaktan çok dünyaya bakış biçimimizi yeniden ayarlamaya çalışan bir kitap. O yüzden bu metni ne anlatıyor sorusundan çok neye dikkat çekiyor sorusu etrafında düşünmek çok daha doğru. Harari kitabın daha başında oldukça iddialı bir önerme ortaya koyuyor. İnsanlık tarihini anlamak için alışık olduğumuz açıklamaların yetersiz olduğunu söylüyor. Ne sadece teknoloji, ne ekonomi, ne din, ne de siyaset tek başına belirleyicidir. Bunların hepsi önemlidir ama asıl belirleyici olan bunları birbirine bağlayan görünmez ağlardır. İnsanların insanlar ile, fikirlerin fikirler ile, kurumların kurumlar ile kurduğu bağlardan bahsediyoruz. Harari bu bağlar bütününe Nexus adını verir ve insanlık tarihinin esas hikayesinin bu bağlantılar üzerinden okunması gerektiğini savunur. Bu yaklaşım insanı tek başına ele alan bakış açısını kökten reddeder. Harari'ye göre insan izole bir birey olarak anlam taşımaz. Onu tarih yapan şey başkalarıyla kurduğu zihinsel ve duygusal bağlardır. Fiziksel olarak insan oldukça kırılgan bir canlıdır. Güçlü pençeleri, kalın derisi ya da üstün refleksleri yoktur. Ancak onu gezegenin hakimi yapan çok sayıda insanı aynı hikaye etrafında birleştirebilme becerisidir. İnsanlar gerçekte var olmayan şeylere birlikte inanabilir ve bu inançlar doğrultusunda organize olabilirler. Bu özellik diğer hiçbir türde yoktur. Harari burada özellikle gerçekte var olmayan şeyler ifadesinin altını çizer. Para, devlet, ulus, şirket, insan hakları ve yasalar. Bunların hiçbiri doğada fiziksel bir karşılığa sahip değiller. Ama insanlar bunlara inanmayı sürdürdüğü sürece son derece somut sonuçlar üretirler. Bir banknot sadece kağıt parçasıdır ama milyonlarca insan onun değerli olduğuna inandığı için dünya ekonomisini döndürebilir. Bir ülke haritada çizilmiş hayali bir sınırdır. Ama insanlar bu sınıra inanırsa uğruna savaşabilir. Harari'ye göre tarih tam da bu yüzden olayların değil anlatıların tarihidir. İnsan topluluklarını harekete geçiren şey gerçeklikten çok daha anlamlıdır. Bir anlatı insanlara kim olduklarını, ne yapmaları gerektiğini ve kime ait olduklarını söylüyorsa güçlüdür. Doğru olması ise ikinci plandadır. Bu nedenle tarih boyunca en etkili yapılar en doğru olanlar değildir, en inandırıcı olanlardır. Bu noktada kitap modern insanın en büyük yanılgılarından birini hedef alır. Biz genellikle bilgi arttıkça daha rasyonel, daha bilinçli ve daha adil bir dünyaya ilerlediğimizi varsayarız. Harari bu fikre ciddi bir şüpheyle yaklaşır. Ona göre bilgi artışı otomatik olarak bilgelik üretmez. Aksine yanlış bilgilerin, mitlerin ve bilinçli çarpıtmaların etkisi de aynı oranda büyüyebilir. Çünkü bilgi nötr bir güç değildir. Kimin elindeyse onun amaçlarına hizmet eder. Yazının icadı bu bağlamda ele alınır. İlk bakışta yazı insanlığın hafızasını genişleten masum bir araç gibi görünür. Ancak çok kısa sürede yazı iktidarın temel enstrümanlarından biri haline gelir. Kayıt tutabilen, sayabilen, sınıflandırabilen yapılar bunu yapmayanlar üzerinde güç kurar. Harari'ye göre devlet dediğimiz yapı esasen devasa bir bilgi makinasıdır. Vergi kayıtları, nüfus sayımları, tapular, yasalar. Bunların hepsi insanları yönetilebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirir. Burada Nexus'un tonu belirgin biçimde sertleşir. Çünkü Harari bağlantıların sadece işbirliği üretmediğini, aynı zamanda tahakküm ürettiğini gösterir. Bir Nexus ne kadar büyürse merkezileşmesi de o kadar artar. Merkezde toplanan güç büyüdükçe bireylerin bu ağ üzerindeki etkisi ise küçülür. İnsanlar kendi yarattıkları sistemlerin küçük birer dişlisine dönüşebilir. Bu durum çoğu zaman fark edilmez çünkü sistem doğal ve kaçınılmaz gibi algılanır.
Harari burada insan zihninin bazı temel zaaflarına dikkat çeker. İnsan beyni karmaşık gerçekliklerle baş etmekte zorlanır. Bu yüzden dünyayı basitleştiren hikayelere ihtiyaç duyar. Net düşmanlar, sade neden-sonuç ilişkileri ve güçlü lider figürleri belirsizlikle baş etmenin psikolojik yollarıdır. Ancak bu eğilim insanı manipülasyona da açık hale getirir. Büyük bağlantı ağları bu zaafları sömürme konusunda son derece etkilidir. Kitap boyunca hissedilen ama özellikle bu kısımda netleşen bir fikir vardır. Sorun bireyler değildir. Sorun bireylerin zaaflarını büyüten sistemlerdir. Harari, tarih boyunca yaşanan büyük yıkımları kötü insanların eseri olarak okumayı yetersiz bulur. Asıl tehlike yanlış anlatıların devasa ağlar üzerinde yayılmasıdır. Küçük bir yalan yeterince güçlü bir neksus içinde milyonlarca insanı etkileyebilir. Bu analiz yavaş yavaş günümüze doğru yaklaşır. Harari, modern dünyada bağlantıların tarihte hiç olmadığı kadar yoğunlaştığını vurgular. İnternet ve dijital platformlar insanlığı tek bir küresel ağ içinde toplamıştır. Ancak bu ağ sanıldığı kadar yatay ve eşit değildir. Bilgi herkes için erişilebilir gibi görünse de hangi bilginin kime ulaşacağı çoğu zaman görünmez merkezler tarafından belirlenir. Burada okuyucunun zihninde rahatsız edici bir soru belirir. Eğer geçmişte daha ilkel ağlarla bu kadar büyük güçler yaratılabildiyse, bugün çok daha gelişmiş bağlantılarla neler mümkün olabilir? İnsanlık kendi kurduğu sistemlerin sonuçlarını gerçekten kavrayabilecek mi, yoksa bu sistemler kendi başına hareket eden yapılara mı dönüşecek? Harari bu noktada kesin cevaplar vermekten bilinçli olarak kaçınır. Çünkü Nexus'un amacı çözüm sunmak değil, farkındalık yaratmaktır. Okuyucudan içinde yaşadığı dünyayı zaten böyle diyerek kabullenmemesini ister. Bağlantıların doğal değil, inşa edilmiş olduğunu hatırlatır. İnşa edilen her şeyin yeniden tasarlanabileceğini de ima eder. Sonunda netleşen temel fikir şudur: İnsanlık bağlantılar kurmakla olağanüstü başarılıdır. Ancak bu bağlantıların sonuçlarını yönetmekte aynı başarıyı gösterememiştir. Nexus büyüdükçe hataların etkisi de büyür. Küçük yanlışlar büyük felaketlere dönüşebilir. Bu yüzden asıl mesele daha fazla bağlantı kurmak değil, hangi bağlantıların bizi insan yapan değerleri koruduğunu ayırt edebilmektir. Bu anlatı okuyucuyu tek bir sonuca değil, sürekli düşünmeye davet eder. Hangi hikayelere inanıyoruz? Bu hikayeler kime hizmet ediyor? Ve belki de en zor soru, içinde yaşadığımız bağlantı ağlarını gerçekten seçiyor muyuz? Yoksa sadece onların doğal sonucu olarak mı hareket ediyoruz? Nexus tam olarak bu soruların rahatsız edici gücüyle zihinlerde kalmaya başlayan bir kitap. Harari'nin düşünce çizgisi burada daha da derinleşir ve bağlantı kavramını yalnızca insanlar arasındaki ilişkilerle sınırlı tutmaz. Nexus aynı zamanda zamanlar arası bir ağdır. Geçmişte kurulmuş anlatılar bugün hala davranışlarımızı yönlendirir. Yüzyıllar önce yazılmış metinler, alınmış kararlar ve üretilmiş semboller bugün yaşayan milyarlarca insanın hayatını şekillendirmeye devam eder. Bu yüzden Harari'ye göre tarih bitmiş bir şey değildir. Sürekli güncellenen, yaşayan bir sistemdir. Bu noktada Harari, insanlığın ilerleme fikrine yönelik en temel eleştirilerinden birini geliştirir. İlerleme çoğu zaman daha fazla güce sahip olmakla eş tutulur. Daha hızlı ulaşım, daha güçlü silahlar, daha gelişmiş teknolojiler. Ancak Harari'ye göre güç artışı ile anlam artışı aynı şey değildir. İnsanlık tarih boyunca daha güçlü hale gelmiş olabilir ama bu gücü nasıl kullanacağı konusunda aynı oranda olgunlaşmamıştır. Nexus tam da bu dengesizliğin kitabıdır. Bağlantılar büyüdükçe geri dönüş mekanizmaları zayıflar. Küçük topluluklarda bir hata hızla fark edilir ve telafi edilebilir. Ama büyük ağlarda hatalar görünmezleşir. Bir sistem çalışıyor gibi görünürken aslında içeriden çürüyebilir. Harari bu durumu özellikle bürokratik yapılar üzerinden açıklar. Kurallar arttıkça sorumluluk dağılır. Herkes görevini yapıyordur ama kimse sonuçtan sorumlu değildir. Böylece sistem insani muhakemeden kopar. Harari'nin üzerinde durduğu önemli bir diğer noktada bağlantıların insanı özgürleştirmekle birlikte onu tanımlayan bir kafese dönüştürebilmesidir. Kimliğimiz büyük ölçüde içinde bulunduğumuz ağlar tarafından şekillenir. Milliyet,
meslek, inanç, ideoloji. Bunların hiçbiri bireyin tek başına keşfettiği şeyler değildir. Hepsi hazır anlatı paketleri olarak sunulur. İnsan da bu paketlerin içinde kendini güvende hisseder ama aynı zamanda bu çerçevenin dışına çıkmakta zorlanır. Nexus'un bu kısmı bireyin ne kadar özgür olduğu sorusunu kaçınılmaz biçimde gündeme getirir. Harari özgür iradeyi tamamen reddetmez ama onun sınırlarının sandığımızdan çok daha dar olduğunu ima eder. Seçimlerimiz çoğu zaman bize sunulan seçeneklerle sınırlıdır ve bu seçenekleri kimin belirlediği sorusu kitabın merkezine giderek daha da fazla yerleşir. Harari burada insanlığın kendine dair anlattığı hikayelerden birini daha sarsar. Akılcı insan miti. İnsan kendini mantıklı kararlar alan, kanıta dayalı düşünen bir varlık olarak görmek ister. Oysa tarihsel veriler bunun tam tersini gösterir. İnsanlar çoğu zaman inançlarına uygun bilgileri seçer, rahatsız edici gerçekleri görmezden gelir. Nexus büyüdükçe bu eğilim daha da güçlenir. Çünkü kişi artık yalnız değildir. Kendi inancını paylaşan devasa topluluklar vardır. Bu durum Harari'ye göre büyük bir psikolojik rahatlık sağlar. İnsan yanılıyor olma ihtimalinin azaldığını hisseder. Çünkü herkes aynı şeye inanıyordur. Ancak bu rahatlık uzun vadede toplumsal körlüğe yol açar. Büyük ağlar kendi doğrularını tekrar ederek yankı odaları oluşturur. Farklı bakış açıları bu ağların dışına itilir ya da tehdit olarak algılanır. Harari'nin analizinde önemli bir kırılma da burada yaşanır. Nexus sadece bir bağlantı ağı değil, aynı zamanda bir filtreleme sistemidir. Her ağ neyin önemli olduğuna, neyin önemsiz olduğuna karar verir. Bu filtreler zamanla görünmez hale gelir. İnsanlar artık neden bunu düşünüyorum sorusunu sormaz. Çünkü düşünce biçimi doğal olarak kabul edilir. İşte Harari'ye göre asıl tehlike tam olarak budur. Sorgulanmayan normalleşme. Bu bağlamda Harari modern dünyanın karmaşıklığını vurgular. İnsanlık artık tek tek bireylerin anlayabileceğinden çok daha karmaşık sistemler kurmuştur. Finans piyasaları, küresel tedarik zincirleri, dijital altyapılar. Bu sistemler onları yöneten insanlardan bile daha büyük ve daha hızlıdır. Nexus büyüdükçe insanın kontrol hissi azalır. Kontrol azaldıkça da anlam duygusu zayıflar. Harari burada sessiz ama güçlü bir uyarı yapar. Anlamını kaybeden toplumlar daha basit ve daha sert anlatılara yönelir. Karmaşık gerçeklikler yerine kolay düşmanlar ve basit çözümler tercih edilir. Bu durum tarihte defalarca görülmüştür. Büyük kriz dönemlerinde en sade ama en sert hikayeler güç kazanır. Nexus bu döngünün tesadüf olmadığını, bağlantıların doğasıyla ilgili olduğunu savunur. Metnin ilerleyen kısmında Harari, insanlığın kendini merkeze koyma alışkanlığını da sorgular. İnsan çoğu zaman ağların kendisine hizmet ettiğini düşünür. Oysa birçok durumda tam tersi geçerlidir. İnsanlar ağların devamlılığını sağlamak için ona göre davranır. Ekonomik sistemler, ideolojik yapılar ve kurumsal düzenler bireylerin mutluluğundan çok sistemin sürdürülebilirliğini önemser. Nexus bu gerçeği sert ama sakin bir dille ortaya koyar. Bütün bu analizlerin altında yatan temel fikir şudur: İnsanlık kendi yarattığı bağlantıları doğal ve kaçınılmaz sanma eğilimindedir. Oysa bu ağların tamamı tarihsel tercihler sonucu oluşmuştur. Farklı tercihlerle farklı ağlar kurulabilirdi. Bu farkındalık Harari'ye göre son derece kritiktir. Çünkü şunu anlarız: eğer bir şeyi inşa ettiysek onu değiştirebiliriz de. Metin ilerledikçe okuyucunun zihninde şu duygu giderek güçlenir. Nexus bir suçlama kitabı değildir ama bir uyarı kitabıdır. Harari ne nostaljik bir geçmiş özlemi taşır ne de kör bir gelecek iyimserliği. Onun derdi insanlığın kendi hikayelerini sorgulamayı bırakmış olmasıdır. Bağlantılar o kadar büyümüştür ki artık onları fark etmek bile çok zorlaşmıştır. Bu noktada Harari okuyucuyu doğrudan sorumluluk almaya çağırmaz. Daha incelikli bir şey yapar, okuyucunun bakış açısını değiştirir. Dünya artık olup bitenlerin toplamı değildir. Sürekli yeniden yazılan bir anlatılar bütünüdür. Ve bu anlatıların içinde her birey küçük de olsa bir düğümdür. Bu metin birleştiğinde şunu net bir biçimde ortaya koyar: İnsanlık tarihini anlamak için krallara, savaşlara ya da icatlara bakmak yeterli değildir. Asıl bakılması gereken şey
bu unsurları birbirine bağlayan hikayelerdir. Nexus, insanın hikaye anlatan bir tür olmasının hem en büyük gücü hem de en büyük kırılganlığı olduğunu gösterir. Devamında bu bağlantı ağlarının bugün nasıl kontrolden çıktığını, insan olmayan aktörlerin bu hikayeleri nasıl şekillendirmeye başladığını ve bunun bizi nereye sürüklediğini çok daha sert sorularla ele alan bir düşünce hattı açılır. Burada anlatılanlar yalnızca geçmişi anlamak için değil, içinde yaşadığımız dünyayı yeniden düşünmek için de bir davettir. Harari'nin düşüncesi bu noktadan sonra belirgin biçimde bugüne ve geleceğe yönelir. Bağlantıların tarih boyunca nasıl kurulduğunu ve insan topluluklarını nasıl şekillendirdiğini gördükten sonra artık çok daha rahatsız edici bir mesele ortaya çıkar. İnsanlık kendi yarattığı ağların hızına ve karmaşıklığına ayak uydurabilecek mi? Yoksa bu ağlar onları kuran insan zihninden koparak kendi mantığıyla mı işlemeye başlayacak? Nexus bu soruyu merkeze alırken insanlık tarihinde bir eşiğin aşıldığını ima eder. Daha önce hiçbir dönemde bilgi insan muhakemesinden bu kadar bağımsız hareket etmemiştir. Yazı, matbaa ve hatta internet bile sonuçta insan kontrolünde işleyen araçlardı. Oysa bugün bağlantı ağları yalnızca bilgi taşımıyor, bilgiyi seçiyor, önceliklendiriyor, yorumluyor ve çoğu zaman insanın fark edemeyeceği hızlarda kararlar alıyor. Harari'ye göre burada asıl mesele teknoloji değildir. Mesele karar alma süreçlerinin giderek insan zihninin dışına taşmasıdır. İnsanlık tarih boyunca güçlü araçlar üretmiştir ama bu araçların amaçlarını belirleyen yine insanlar olmuştur. Bugün ise bu araçlar kendilerine verilen hedefleri optimize ederken insani değerleri dikkate almak zorunda değildir. Bir sistem kendisine daha fazla etkileşim hedefi verildiğinde bunun toplumsal sonuçlarını umursamaz, sadece çalışır. Bu noktada Harari modern çağın en büyük yanılgılarından birine dikkat çeker. Tarafsız teknoloji miti. İnsanlar teknolojik sistemlerin objektif ve tarafsız olduğunu düşünme eğilimindedir. Oysa hiçbir sistem tarafsız değildir. Çünkü her sistem belirli amaçlar doğrultusunda tasarlanır. Sorun bu amaçların çoğu zaman açıkça tartışılmaması ve görünmez hale gelmesidir. Nexus'un merkezindeki tehlike tam olarak budur. Görünmez hedefler. Bağlantı ağları büyüdükçe insan davranışı daha öngörülebilir hale gelir. Harari bunun özgürlük algısını nasıl aşındırdığını sakin ama sert bir dille gösterir. İnsanlar kendilerini özgür hisseder çünkü seçenekleri vardır. Ancak bu seçeneklerin hangi çerçevede sunulduğu çoğu zaman sorgulanmaz. Bir insanın neyi seçeceği değil, neyi hiç görmeyeceği daha belirleyici hale gelir. Böylece özgürlük fark edilmeden daralan bir alana sıkışır. Bu analiz kaçınılmaz olarak siyaset ve demokrasi meselesine uzanır. Harari'ye göre demokrasi yalnızca oy verme sistemi değildir. Demokrasi ortak bir gerçeklik zemini gerektirir. İnsanlar aynı dünyada yaşadıklarını varsayabilmelidir. Ancak büyük bağlantı ağları toplumu parçalara ayırdığında bu zemin çöker. Herkes kendi bilgi evreninde yaşar, kendi gerçekliliğini savunur. Bu durumda tartışma mümkün olmaktan çıkar çünkü artık üzerinde uzlaşılacak bir ortak doğru yoktur. Harari burada çok önemli bir noktaya parmak basar. Demokrasi, bilgi akışının belirli bir dengede olduğu zamanlarda işler. Eğer bilgi akışı tamamen manipülatif, hız odaklı ve duyguları sömüren bir hale gelirse, demokratik süreçler biçimsel olarak varlığını sürdürse bile içi boşalır. İnsanlar karar verdiklerini düşünür ama aslında yönlendirilmiş tepkiler vermektedir. Nexus'un bu kısmında Harari'nin tonu belirgin biçimde uyarıcıdır. Çünkü artık yalnızca geçmişi analiz etmez, geleceğin kırılganlığını açıkça gösterir. Bağlantı ağları küçük hataları bile küresel sonuçlara dönüştürebilecek güçtedir. Yanlış bir bilginin ya da çarpıtılmış bir anlatının milyonlarca insanı aynı anda etkileyebilmesi insanlık tarihinde yeni bir durumdur. Bu yüzden Harari modern çağın temel riskini kötü niyetli bireylerde değil, kontrolsüz sistemlerde görür.
Bu noktada yapay zeka meselesi kitabın merkezine yerleşir. Harari yapay zekayı bilinçli bir varlık ya da düşman olarak ele almaz. Tam tersine onu son derece yetenekli ama tamamen amaçsız bir araç olarak tanımlar. Yapay zeka ne ister, ne hisseder, ne de anlar. Sadece kendisine verilen hedefleri en verimli şekilde yerine getirir. Tehlike de tam olarak buradadır. Eğer hedefler yanlışsa sonuçlar da yıkıcı olabilir. Harari burada tarihsel bir paralellik kurar. Tarım devrimi insanlığa daha fazla gıda sağladı ama aynı zamanda eşitsizliği ve hiyerarşiyi derinleştirdi. Sanayi devrimi refah üretti ama çevresel yıkımı beraberinde getirdi. Dijital devrim ise bağlantıları çoğalttı ama anlamı parçaladı. İnsanlık her seferinde gücü önce üretmiş, sonuçlarını ise sonradan düşünmüştür. Nexus bu döngünün hala kırılmadığını gösterir. Kitabın bu kısmında sıkça vurgulanan bir başka tema da hızdır. Modern dünya hızlanmayı ilerleme ile eş tutar. Daha hızlı iletişim, daha hızlı kararlar, daha hızlı tüketim. Oysa Harari'ye göre bilgelik hızla değil, yavaşlıkla mümkündür. Düşünmek zaman ister, sorgulamak zaman ister, hatalardan ders çıkarmak zaman ister. Kontrolden çıkan bağlantı ağları bu zamanı insanın elinden alır. Burada Harari bireysel farkındalığın tek başına yeterli olmadığını açıkça ortaya koyar. Daha bilinçli bireyler olalım çağrısı sistematik sorunlar karşısında yetersizdir. Çünkü sorun bireylerin niyetinde değil, sistemlerin tasarımındadır. Daha iyi insanlar değil, daha iyi ağlar gerekmektedir. Şeffaflık, denetlenebilirlik ve geri bildirim mekanizmaları olmadan en iyi niyetler bile etkisiz kalır. Metnin ilerleyen kısımlarında Harari insanlığın kendine dair bir başka mitini daha sarsar. Kontrol miti. İnsanlar dünyayı kontrol ettiklerini düşünmeyi sever. Oysa Nexus büyüdükçe kontrol hissi azalır. Finans piyasaları, algoritmalar, küresel tedarik zincirleri. Bunların hiçbirisi tek bir insanın ya da kurumun tam anlamıyla kavrayabileceği yapılar değildir. İnsanlık kendi yarattığı sistemlerin sonuçlarını öngörmediği bir aşamaya gelmiştir. Bu durum anlam krizini de beraberinde getirir. Anlamını kaybeden toplumlar daha basit ve daha sert hikayelere yönelir. Karmaşık gerçeklikler yorucudur. Oysa basit anlatılar rahatlatıcıdır. Harari'ye göre tarih boyunca otoriter ideolojilerin kriz dönemlerinde güçlenmesinin nedeni de tam olarak budur. Nexus bu eğilimin modern bağlantı ağlarıyla daha da hızlanabileceğini ima eder. Metnin sonlarına doğru Harari umutsuz bir tablo çizmez ama kolay bir umut da sunmaz. Çözüm teknolojiyi reddetmekte ya da geçmişe dönmekte değildir. Çözüm insanlığın kendi yarattığı ağları bilinçli biçimde sorgulamasındadır. Bağlantıların kaçınılmaz olmadığını, tasarlanmış yapılar olduğunu fark etmek ilk adımdır. Ancak bu farkındalık sürekli canlı tutulmadığı sürece hızla kaybolur. Nexus'un asıl gücü burada ortaya çıkar. Bu kitap okuyucuya ne yapması gerektiğini söylemez. Bunun yerine hangi soruları sorması gerektiğini öğretir. Hangi hikayelerle yaşıyoruz? Bu hikayeler kimin işine yarıyor? Hangi bağlantılar bizi güçlendiriyor, hangileri bizi görünmez biçimde yönetiyor? Ve belki de en zor soru, insanlık yarattığı ağların efendisi mi yoksa onların bir ürünü mü? Harari bu sorulara net cevaplar vermez çünkü bu cevapların tek bir doğruyu barındırmadığını bilir. Ama şunu çok net bir biçimde ortaya koyar. Gelecek teknolojinin değil, anlatıların mücadelesindedir. İnsanlık hangi hikayelere inanacağını seçemezse bu hikayeler onun yerine seçilecektir. Nexus tam da bu yüzden bir tarih kitabı olmaktan çok bir zihinsel uyarı metnidir. Geçmişi anlatır ama bugünü hedef alır. Bugünü sorgular ama geleceğe dair ağır bir sorumluluk bırakır. Okuyucuyu rahatlatmaz, aksine rahatsız eder. Çünkü Harari'ye göre ancak rahatsız olan bir zihin gerçekten düşünebilir. Harari'nin bıraktığı yerden düşünmeye devam ettiğimizde metnin altındaki en güçlü damar daha da görünür hale gelir. İnsanlık artık yalnızca neye inanacağına değil, nasıl inanacağına da karar veremez durumdadır. Çünkü bağlantı ağları sadece bilgi taşımıyor, inanç biçimlerini de şekillendiriyor. İnsanlar bir fikre ulaşmadan önce o fikrin hangi duyguyla sunulduğu belirleyici oluyor. Korku, öfke, umut ya da aidiyet. Anlatının taşıdığı duygu içeriğin kendisinden daha güçlü hale geliyor. Bu durum Harari'ye göre insan zihninin tarih boyunca hiç karşılaşmadığı bir baskı yaratıyor.
Geçmişte insanlar yanlış bilgilere inanabilirdi ama bu yanlışlar genellikle yavaş yayılırdı. Bugün ise hız düşüncenin önüne geçmiştir. Tepki muhakemenin yerini almıştır. İnsanlar düşünmeden önce hissetmeye, sorgulamadan önce paylaşmaya başlamıştır. Nexus'un en kritik uyarılarından biri budur. Hızlanan bağlantılar düşünmeyi lüks haline getirir. Harari burada çok ince ama çok önemli bir ayrım yapar. Sorun insanların hata yapması değildir. İnsan her zaman hata yapmıştır. Sorun hataların artık düzeltilme şansı olmadan büyümesidir. Büyük bağlantı ağlarında yanlış bir anlatı, doğrusu ortaya çıkmadan önce milyonlarca insanın davranışını değiştirebilir. Bu da geri dönülmesi zor sonuçlar doğurur. Tarihte ilk kez bir düşünce hatası küresel ölçekte anlık etki yaratabilmektedir. Bu noktada Harari'nin metni neredeyse etik bir düzleme taşınır. Çünkü artık mesele bilgi değil sorumluluktur. Kim bilgi üretir, kim onu yayar, kim filtreler ve kim bundan fayda sağlar? Harari bu soruların cevapsız bırakılmasının insanlığı savunmasız hale getirdiğini söyler. Bağlantı ağları sorumluluğu dağıtırken gücü merkezileştirir. Bu ikisi bir araya geldiğinde ise tehlikeli bir boşluk oluşur. İnsanlık tarih boyunca kendi yarattığı sistemlerin sonuçlarını genellikle sonradan fark etmiştir. Ancak Nexus'un ima ettiği şey şudur. Bu kez sonra dediğimiz şey çok geç olabilir. Çünkü sistemler artık geri dönüşü olmayan hızlara ulaşmıştır. Harari bu yüzden kesin reçeteler sunmaz ama düşünme biçimimizi değiştirmeye çalışır. Ne olacak sorusundan çok şu an neyin içindeyiz sorusunu sordurur. Metnin genelinde hissedilen en güçlü çağrı farkındalık çağrısıdır. Harari okuyucudan kahraman olmasını istemez. Dünyayı kurtarmasını beklemez. Sadece şunu ister. İçinde yaşadığı bağlantı ağlarını doğal ve kaçınılmaz sanmamasını ister. Çünkü bir şeyin inşa edilmiş olduğunu fark etmek onu değiştirebilmenin ilk şartıdır. İnsanlık kendi hikayelerini yazabildiği sürece hala seçme şansına sahiptir. Bu noktada kitap sessiz ama ağır bir sorumluluk bırakır. Eğer anlatılar dünyayı şekillendiriyorsa, bu anlatılara kayıtsız kalmak da bir tercihtir. Eğer bağlantılar davranışlarımızı yönlendiriyorsa, onları sorgulamamak da bir tutumdur. Nexus insanı suçlamaz ama aynayı önüne koyar. Ve o aynada görünen şey rahatsız edicidir çünkü tanıdıktır. Evet, metin bittiğinde geriye bir huzur kalmaz. Aksine zihinde açık uçlu sorular kalır. Ama Harari'nin amacı da tam olarak budur. Okuyucunun rahatça kapatıp unutacağı bir kitap yazmak istemez. Okuyucunun günlük hayatına sızan, haberleri izlerken, bir başlık okurken ya da bir paylaşımı görürken kendini hatırlatan bir düşünce bırakmak ister. Nexus'un gücü kesin cevaplar vermemesinde değil, doğru soruları susturulamaz hale getirmesindedir. İnsanlık nereye gidiyor sorusundan önce hangi hikayelerle yürüdüğümüzü sormamızı ister. Çünkü yönü belirleyen şey artık yol değildir. O yolu anlamlandıran anlatılardır. Eğer bu anlatı size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, bazı şeyleri yeniden düşünmenize neden olduysa, kitap kısa yolunun amacı yerine ulaşmış demektir. Bu tür derin okuma ve analizlerin devam etmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kitapta yine kısa ama zihinde uzun süre kalan bir yolculukta buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.